Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle annemin yıllardır değişmeyen tarifiyle parmak yediren karnıyarık tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis karnıyarık tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak patlıcanları hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için patlıcanın sap kısmını kestikten sonra içerisine kesiğini atıyorum ve bu şekilde önceden kesip sonradan kızartmaya başlıyorum ben. Kızartma yapacağım tencerenin içerisine yeterli miktarda ayçiçek yağını alıp ısıttıktan sonra patlıcanları teker teker yağın içerisine alıyorum. Ara ara çevirerek patlıcanlar yumuşayıncaya kadar kızartıyorum. Yumuşayan patlıcanları hemen havlu kağıt serdiğim bir tabağın içerisine çekiyorum. Diğer patlıcanları da aynı şekilde kızartarak hazırlayacağım. Toplamda 6 adet patlıcan kullandım ben. Yaklaşık 650-700 gram civarındaydı. Şimdi sıra geldi karnıyarık için nasıl hazırlanır? Bunun cevabına 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra 1 yemek kaşığı kadar kıyma yağını tavanın içerisine aldım ve ikisini güzelce kavurduktan sonra yaklaşık 200 gram kıymayı tavanın içerisine alıyorum. Ve kıymada topak kalmayacak şekilde ezerek pişirmeye başlıyorum. Kıyma kendi suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar pişirdim. Şimdi içerisine bir tane soğan ve 3-4 diş sarımsak ekliyorum. İyice karıştırıp soğanlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra içerisine bir küçük kırmızı kapya biber ve bir küçük yeşil biber ekledim. Biberleri de güzelce karıştırıp birkaç dakika daha pişiriyorum. 1 yemek kaşığı karışık salçayı şimdi kıymanın üzerine ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. Son olarak 2-3 yemek kaşığı kadar domates konservesi, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiberi ekledim. Karnıyarık içinin baharatlarını da güzelce karıştırdıktan sonra artık karnıyarık iç harcı hazır. Şimdi hemen karnıyarık sosu nasıl hazırlanır onu da göstermek istiyorum size. 4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını tavaya aldım ve yarım yemek kaşığı salçayı güzelce kavurdum. Ve bir kaseye domates konservesini ekleyip iyice karıştırdıktan sonra 1-2 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Böyle koyu kıvamlı güzel bir sos hazırlamış oluyoruz. Kıvamını biraz açmak istediğim için içerisine yarım çay bardağı su ekliyorum. Ve artık karnıyarık sosu da hazır. Şimdi sıra geldi hepsini birleştirmeye. Kızartmış olduğumuz patlıcanları tepsinin içerisine aldım ve üzerlerinden biraz tuz serpiyorum. Kızartmadan önce kestiğimiz için içini açmak çok daha kolay oluyor. Hemen içlerini açıp hazırladım. Şöyle birazcık düzeltiyorum kıymalı iç harcını koymadan önce. Ve ardından hazırlamış olduğumuz karnıyarık içini patlıcanların içerisine böyle kaşık yardımıyla bol bol koyup düzeltiyorum. Tarifimi eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Karnıyarıkların iç harcını doldurduktan sonra üzerlerine yeşil biber ve kırmızı biber ile süsleyerek hazırlıyorum. Tepsiye de şöyle birkaç tane çeri domates ilave ediyorum. Son olarak hazırlamış olduğumuz domatesli sosu patlıcanların arasından bu şekilde gezdirerek döküyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz bu nefis karnıyarığı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kontrollü şekilde pişiriyoruz. Fıkır fıkır kaynıyor fırında karnıyarık tarifimiz gördüğünüz gibi. Güzelce piştikten sonra hemen fırından alıp sıcakken servis edeceğim. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Eğer karnıyarık nasıl yapılır diyorsanız
Karnıyarık yapımını arıyorsanız, karnıyarık içi nasıl yapılır diyorsanız, annemin tarifiyle gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz tam ölçülü karnıyarık tarifimi sizlerle paylaşmış oldum. Gerçekten parmaklarınızı yedirecek kadar lezzetli, tam kıvamında çok güzel bir karnıyarık tarifi oluyor. Hazırlamış olduğum bu karnıyarık tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.